Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir bebe yünüm var. Onunla başlayacağım. Şöyle göstereyim. 100 gram 250 metre uzunluğu olan iplerden. Şöyle renk numarasını da. Evet, bu ipimizle güzel gösterişli bir model başlayacağız. Kullanacağımız şiş 3,5 numara. Modelimiz harika. Yapımı da oldukça kolay. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimizi çıkaralım. Bu model lastik gerektirmiyor arkadaşlar. Ucu şöyle dilimli olan modellerden. Onun için İlmeklerimizi alırken çok sıkı yapmayalım. Eliniz sıkıysa 2 şişle başlayabilirsiniz. Bu model 8 ve 8'in katları artı 3 ilmekle oluşacak. Yapacağınız örgüye göre ilmek sayınızı bu şekilde ayarlayıp örgüye başlayabilirsiniz. Modeli kurmaya yani. Şöyle ilmeklerimizi sayalım. Ben 2 model üzerinden başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buraya kadar bir model. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de ikinci model artı 3. Artık el alışkanlığı ilmekleri tam saymadan aynı sayıda alabiliyoruz. Modelimize başlamadan bir sıra zemin oluşturalım arkadaşlar. Şöyle kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Bir sıra düz örüyorum. Şu anda modeli örgümün arka yüzündeyim. Bir sıra düz örerek ön yüzüne geçeceğim. Siz bunu 2 sıra, 3 sıra şöyle haroşa yapabilirsiniz. Alt kısmına ben sadece şöyle bir sıra ön yüzünde düz oluşacak şekilde yaparak başlayacağım. Evet, şöyle göstereyim. İpim şöyle çok açık bir krem rengi ama herhalde kamerada beyaz gibi görünüyor. Aslında krem. Evet, modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek. Bir doladım. 2 ilmek düz ördüm. 1, 2 ilmek düz ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. İpim arka tarafta. 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Kestiğim ilmeğin üzerine şu örmeden aldığım ilmeği geçirip bıraktım. Burada 3 ilmeği tek ilmeğe düşürmüş olduk. Yine 2 ilmek düz, 1, 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek doladım. Ara model olarak bir düz ilmek ördük. Şuraya kadar bir model. Yine aynı şekilde yapıyorum. Bir düz ilmekten sonra bir doladım. 2 ilmek düz ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeği ikisini bir düz örerek kestim. Örmeden aldığım ilmeği de ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. 3 ilmeği tek ilmeğe düşürdüm burada. 1, 2 ilmek düz ördüm, bir doladım. Kenarda bir düz ilmek, bir de kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece ilmeklerimizi ters olarak örelim. Şöyle. Model kısmı 4 sıradan oluşuyor. Arada 4 sıra boşluk bırakacağım. Tekrar ikinci model kurulumu yapacağız.
Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde yine birinci sırada ne yaptıysak aynısını yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek doladım. 2 ilmek düz ördüm. Daha sonra bir ilmek örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Örmeden aldığım ilmeği de üzerinden geçirerek bıraktım. Burada 3 ilmeği tek ilmeğe düşürmüş olduk şu şekilde. 2 ilmek düz ördüm. Şöyle bir ilmek doladım. Bir ilmek düz ördüm. Şu aradaki ilmeğimiz düz. Bir ilmek doladım. Tekrar 2 ilmek. İkinci modele geçtiğim için 2 ilmek düz ördüm. Bir ilmek örmeden aldığım sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Örmeden aldığım ilmeği de üzerinden geçirerek bıraktım. 2 ilmek düz örüyorum. Kesme işleminden sonra tekrar 2 ilmek düz. Bir ilmek doladım. Kenarda bir ilmek düz ördük. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Bakın model şekillenmeye başladı. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters ördük. Modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Şimdi arada 4 sıra ön yüzünde düz olacak şekilde bir boşluk yapacağım. Ondan sonra tekrar modeli kuralım beraber. Evet, şurada bakın ara boşlukta 4 sıra düzü tamamladım. Ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örerek 4 sırayı tamamladım. Şimdi tekrar 4 sırayla modelimizi kuracağız. 4 sıra model kurulacak, 4 sıra boşluk. Düz örülecek yani ön yüzünde. Şimdi modelimizin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek düz. Bir doladım. 2 ilmek düz ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Örmeden aldığım ilmeği kestiğim ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Burada bir kesme işlemi yaptık. Yani 3 ilmekten tek ilmeğe düşürdük. Yine kesme işleminden sonra 2 düz ilmek, tekrar bir doladım. Bir ilmek ara modelimiz için düz ördüm. İkinci modele geçtim. Bir doladım, 2 ilmek düz ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. 2 ilmeği düz örerek kestim. Örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçirerek bıraktım. Kesme işleminden sonra 2 düz, tekrar bir doladım. Bir ilmek düz ördüm kenarda, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. İkinci sıra arka yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Bu modelde sadece ters olarak örüyoruz arka yüzünde. Gördüğünüz gibi çok kolay, lastik de istemeyen, her türlü örgüde kullanabileceğiniz güzel bir model. Evet, sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örerek geldim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Yine aynı işlemleri yapıyorum. Birinci sırada yaptığımız işlemi tekrar edeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz, zaten düz olarak ördüm. Bir doladım. 2 ilmek düz ördüm.
Bir ilmek örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçirerek bıraktım. 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım tekrar. Ortadaki tek olan düz ilmeğimizi ördüm. Tekrar bir doladım. İkinci modele geçtim. 1, 2 ilmek düz ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Örmeden aldığım ilmeği de üzerinden geçirerek bıraktım. 2 ilmek düz ördüm. Bir ilmek doladım. Kenarda bir düz, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimizi yine ters olarak örelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Şu şekilde şöyle ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, ikinci kez modeli kurduk. Yine arada 4 sıra boşluk verebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bakın yine şurada 4 sıra düz örgü oluşacak şekilde yapıp tekrar model kurulacak. Model hep bunun tekrarından oluşacak. Şöyle 2 dilim üzerinden ben anlattım bugün. Şöyle bir de ilerlemiş halini göstereyim size. Bunu da şöyle ufak bir parça olarak önceden yaptım. Bunu beraber yaptık arkadaşlar. Bakın şöyle. Bunu da daha önce ben yaptım. Bunu da yine şöyle 2 sıra ters örgü üzerine başladım. Dilim dilim şöyle güzel bir görüntüsü var. Bugünkü modelimiz de böyleydi arkadaşlar. Modelin arka görüntüsü şu şekilde. Hep ters örgü olarak zaten temiz şöyle güzel bir görüntüsü. Yanına kenar ilmeklerimiz. Modelin şöyle bu şekilde görüntüsü de böyle. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanırsanız modelin görüntüsü bu şekilde olacak. Bu modelle yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. Yani yetişkin örgülerinde de kullanabilirsiniz. Çocuk örgülerinde de kullanılabilir. Şal yapımında etol şal da çok güzel olur. Aynı şekilde şöyle dilimli kısmı olur, başlangıç kısmı. Bitimde de diğer tarafta dilimler oluşur. Yine 2 sıra ters örgüyle bitirirsiniz. Yani 2 sıra haroşayla başladıysanız bitirirken de örgümüzün sonunda da yine 2 sıra haroşayla bitirirseniz yine aynı şekilde dilimlenmeler olacaktır. Bu defa şu şeylerin ajurların üzerinde dilimler oluşacak. Harika bir görüntüsü olacak. Yani dediğim gibi nasıl başladıysanız alt kısmı 2 sıra 3 sıra haroşa mı yaptınız? Keserken de yani bir örgümüzün sonunda da bunu sadece etol şal için anlatıyorum yani etol şal yapımında başlarken ne yaptıysanız bitirirken de aynı şekilde kesimini yaparsanız harika bir görüntüsü olur. Dilimli bir görüntü olur. Bunu soranlar oluyordu bitirirken nasıl yapacağız diye. Yapmanız gereken bu arkadaşlar. Nasıl başladıysanız keserken de önce öyle 2 sıra 3 sıra mı haroşayla yaptıysanız aynı şekilde yapıp tekrar geniş gevşek bir şekilde keseceksiniz. Ondan sonra kendiliğinden dilimler oluşmaya başlar. İsterseniz bir videoda da onu göstereyim nasıl oluşacağını. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.